Herkese merhaba. Bugünkü görsel anlatımımızda Kur'an'da farklı surelere dağılmış olan o muazzam Hazreti Musa hikayesini eksiksiz ve kronolojik bir senaryo halinde bir araya getiriyoruz. Amacımız bu devasa yapbozun parçalarını birleştirip tarihin en büyüleyici yaşam öykülerinden birini adım adım bir bütün olarak incelemek. Hazırsanız başlayalım. Pekala, hadi doğrudan konuya girelim. Hikayemiz bizi anında içine çeken, çaresiz bir anneye verilen şu dramatik hatta sarsıcı ilahi emirle başlıyor. Çocuğunu korumak için onu akıntıya, yani tamamen bir bilinmeze bırakmak. Düşünsenize, bir anne için bundan daha zor bir sınav olabilir mi? Gerçekten inanılmaz bir teslimiyet. İşte bugünkü yol haritamız. Sırasıyla Doğuşu ve Mısır Sarayı, Medyene sürgün yılları, Kutsal Vadide seçilişi, Firavun'la o büyük yüzleşme, Kızıldeniz mucizesi ve son olarak İsrailoğullarıyla Tur Dağı'ndaki sınavlarını adım adım göreceğiz. Birinci bölümümüz Doğuşu ve Mısır Sarayı. Şimdi olayların nasıl geliştiğine bir bakalım. Burada aslında muazzam bir ironi var. Bedek Musa, ablasının o akıllıca takibi sayesinde kendi ölüm emrini veren zalim tiranın yani bizzat Firavun'un sarayında büyütülüyor. Üstelik annesi de saraya süt anne olarak alınıyor. Harika bir detay değil mi? Ama sarayda geçen ve hikmetle donatıldığı bu gençlik yıllarının ardından işler sarpa sarıyor. Kendi soyundan birini korumak isterken kazayla birini öldürüyor. Pişman oluyor, tövbe ediyor ama infaz edileceğini öğrenince işte o an sahip olduğu her şeyi geride bırakıp Mısır'dan korku içinde kaçmak zorunda kalıyor. Ve böylece ikinci bölüme geçiyoruz. Medyene sürgün ve çobanlık yılları. Mısır saraylarında kudretli bir prensken bir anda Medyen topraklarında yorgun, yalnız bir mülteciye dönüşmek. İnanılmaz bir düşüş değil mi? Medyen suyuna vardığında sırf diğer çobanlardan çekindikleri için hayvanlarını sulayamayan iki kız kardeşe yardım ediyor. Babaları Musa'nın bu dürüst ve güvenilir duruşunu görünce ona harika bir teklif sunuyor. Kızlarından biriyle evlenmesi karşılığında 8 veya 10 yıl çobanlık yapması. Musa bunu anında kabul ediyor. Aslında bu sessiz sakin çobanlık yılları onu bekleyen o devasa liderlik görevi için çok derin bir ruhsal hazırlık dönemiydi. Bir nevi pişme süreci yani. Üçüncü bölümümüz Kutsal Vadi ve Seçiliş. Şimdi burada asıl ilginç olan şey şu. Süresini dolduran Musa, ailesiyle yolda giderken uzaktan bir ateş görüyor. Amacı sadece gidip ailesini ısıtacak bir kor parçası bulmak. Ama oraya vardığında doğrudan yaratıcının sesiyle "Ben senin Rabbinim" nidasıyla karşılaşıyor. Hayal edebiliyor musunuz? Ve Allah onu Firavun'a göndermeden önce ona iki devasa mucize veriyor. Yıllarca üzerine dayandığı, sürüsünü güttüğü o sıradan ahşap asasını yere atıyor ve asa aniden hareket eden dev bir yılana dönüşüyor. Sonra elini koynuna sokup çıkarıyor, eli hiçbir hastalık belirtisi olmadan göz alıcı bembeyaz bir ışık gibi parlıyor. Gerçekten tüyler ürpertici bir an. Düşünün, elinizde böyle olağanüstü mucizeler var. Ama Musa'nın tepkisi ne oluyor? İnanılmaz bir alçak gönüllülük. Kendisini Tanrı ilan eden bir diktatöre gitme emrini aldığında, bir insan olarak kendi sınırlarının çok iyi farkında. Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz diye dua ediyor. Ve ekliyor, kardeşim Harun'u bana destekçi yap. Yani liderliğin özü tam olarak bu dostlar. Zayıflıklarını bilmek ve yeri geldiğinde doğru desteği talep edebilmek. Ve geldik 4. bölüme, Firavun ile büyük yüzleşme. Karşımızdaki bu tabloya bir bakın. Sahne artık kuruldu. Yıllar önce korkarak kaçtıkları o Mısır'a şimdi ilahi bir mesajın elçisi olarak geri dönüyorlar. Bu sıradan bir taht kavgası değil, tarihin en büyük ideolojik çarpışması. Bir yanda evrenin tek bir yaratıcısı olduğunu haykıran Hazreti Musa, diğer yanda kibrinin zirvesinde "Sizin en yüce Rabbiniz benim" diye bağıran Firavun. Mutlak hakikat ile sınır tanımaz bir güç zehirlenmesinin o efsanevi savaşı işte böyle başlıyor. Peki sonra ne oluyor? Firavun, otoritesini korumak ve Musa'yı küçük düşürmek için ülkenin en usta sihirbazlarını topluyor. Ama Musa'nın asası, o sahte illüzyonları bir bir yutunca işin rengi tamamen değişiyor. O uzman sihirbazlar bunun basit bir göz boyama değil, gerçek bir ilahi kudret olduğunu saniyesinde anlıyorlar. Ve Firavun'un acımasız ölüm tehditlerine rağmen hiç tereddüt etmeden oracıkta secdeye kapanıp iman ediyorlar.
Kendi sahasında, kendi adamlarıyla vurulmak, Firavun için muazzam bir yenilgi. Ama bu büyük olay bile o tiranın taşlaşmış kalbini yumuşatmaya yetmiyor. Aksine onu daha da katılaştırıyor. 5. bölümümüz Kızıldeniz ve Mucizevi Kurtuluş. Ve bu detaylar durumu harika özetliyor. Gerilim artık zirvede. Gece karanlığında İsrailoğulları gizlice Mısır'dan çıkıyor. Ama durumu fark eden Firavun o devasa ordusuyla peşlerine düşüyor. Şunu bir hayal edin. Önünüzde geçit vermeyen derin bir deniz, arkanızda sizi yok etmek isteyen acımasız bir ordu var. Tam bir çıkmaz sokak. Herkesin umutsuzluğa kapıldığı, inancın sınırlarının zorlandığı o anda Musa asasını denize vuruyor ve sular devasa dağlar gibi ikiye ayrılıyor. Şafak vakti ezilen halk o kuru yoldan özgürlüğe yürürken aynı yol peşlerinden gelen kibrinden kör olmuş Firavun ve ordusu için devasa bir su mezarına dönüşüyor. Ezilenler için mucizevi bir kurtuluş, zalimler için ibretlik bir son. 6. ve son bölümümüz İsrailoğulları ve Tur Dağı. Denizi geçtiler, düşman yok oldu, her şey bitti ve mutlu son, değil mi? Aslında hiç de öyle değil. Hikaye bitmedi, asıl sınav yeni başlıyordu. 40. Bu sayı çok kritik. Hazreti Musa ilahi yasaları almak için Tur Dağı'na çıkıyor ve orada tam 40 gece kalıyor. Ve bu 40 günlük ayrılık, yüzyıllarca köle olarak yaşamış, travmalarla dolu ve zihnen bir türlü özgürleşememiş bir ulusun içindeki o ruhsal çöküntüyü ortaya çıkarmaya fazlasıyla yetiyor. İşte buradaki can alıcı nokta tam olarak şu. Bu insanlar Kızıldeniz'in yarılması gibi akıl almaz, devasa bir mucizeyi kendi gözleriyle gördüler. Ama Musa gidince ne yaptılar? Hemen gidip altından bir buzağı heykeli yapıp ona taptılar. Görünmeyene inanmak yerine Allah'ı fiziksel olarak karşılarında görmek istediler. Ve işin en trajik kısmı, kutsal topraklara girmeleri emredildiğinde oradakilerden korkup Musa'ya "Sen ve Rabbin gidin savaşın" diyecek kadar ileri gittiler. Sonuç mu? Çölde amaçsızca dolaşmaya mahkum oldukları tam 40 yıllık koca bir sürgün. Buradan çok net anlıyoruz ki dışarıdaki zincirleri kırmak kolaydır, asıl zor olan zihninizdeki köleliği yıkmaktır. Ne hikaye ama. Çaresizce nehre bırakılan bir bebekten koca bir denizi yaran o büyük lidere, Musa'nın acımasız bir tiranlığa ve kendi halkının isyanlarına karşı verdiği bu ömür boyu süren mücadele bugün bize aslında ne söylüyor? Bu sadece tozlu sayfalarda kalmış eski bir anlatı değil dostlar. İnsanın kibirle, zayıflıkla, sabırla ve inançla olan o evrensel sınavının ta kendisi. İnançlı bir duruşun eninde sonunda dalgaları bile ikiye yarabileceğini gösteren bu hikaye, bugün sizin hayatınızdaki o yenilmez sandığınız firavunlara ve aşılmaz denizlere karşı size ne fısıldıyor? Bunu bir düşünün. Bir sonraki görsel anlatımımızda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın ve her zaman sorgulamaya devam edin.